Geçen hafta Cem Adrian uzun ince bir yoldayım ve ağıt eşliğinde. Bir saniye, Cem Adrian mı? Bu arada çok kötü bir kayıt ya. Manifest'in yeni şarkısının canlısı var. Lütfen link at. Çok fazla herhalde uzayan sesler kullanmışlar. Alttan başka geliyor, üstten başka geliyor. Bayağı dark sinematik sound'a dönmüş artık. Bakacağım Nur Sultan'a. Beste yapmayı öğreteceğim. Ona özel bir şey yapacağım, merak etmeyin. Kişisel ses analizi mi yapar mısınız? İstek geliyor. Hemen onları alıyorum. Şu Watch'tan itibaren yapaydınız ya. Yapmışsın zaten. Tamam, hemen şunu alayım. Arkadaşlar özellikle bu engameler içinde kişisel ses analizi istekleri olanlar lütfen göndersinler. Peki. Selamlar, iyi yayınlar herkese, sağ olun. 4 haftadır bekliyorum hocam. Woods analizi yapar mısınız? I don't know Woods. Kore grubu mu? Koreciler ortalığı yıkıyor haftalardır hakikaten. Böyleymiş linki. Hem bir yandan bakacağım, hem biraz linkleri de toplayayım sizden. Evet, gene bir Kore. Hiç duymadım. İlginç bu. Kore mi bu? Evet, Seul dediğine göre kuru. Çok güzel bir şey. İyi çalışmalar. Bağlama çalmayı kulaktan öğrendim. Kendi çapımda Jack parasını home studio kurdum. Biraz eko verdim. Şahıs analizimi yapar mısınız? Ya cansın ya. Reze. Yaparım tabii ki. Öyle güzel mesaja yapılmaz mı abi? Helal olsun sana. Ama linki açamadım. Dur. Yanlış kopyaladım çünkü. Bu mu? Bekle. Hemen geliyorum. Ceren Sago acayipmiş bu arada. Ne diyor? Gittikçe daha fazla böyle sinematik, karanlık sinematik bir modda artık tamamen şarkıyı söylüyor. Çok etkili zaten Cem Adrian. Buraya doğru gidiyordu. Başladığı yerden buraya evrilmesi çok doğal bir süreçti bence. Ve o süreç devam ediyor. Ya, belki de ileride çok başka bir şey olacak abi. Ya bugünün teknolojisiyle hayal ettiğini anca sesiyle ifade edebiliyor. Belki yarının teknolojisiyle sahnede bu kurguladığı şeyler hologram olarak gezip çevresinde yaşamaya başlayacak. Bulunmak istediği ortam, bulunmak istediği hayal bir 4 sene ile 6 sene, 10 sene arasında çok acayip sahne performansları görebiliriz yapay zeka destekli. Ve müthiş olabilir yani hakikaten. Mesela siz bu müziği dinlerken ne hayal ediyorsunuz? Nerede hayal ediyorsunuz? Mesela ambiyansı ve ortamı değiştirme şansınız olsa nereye koyardınız? Hadi bakalım, soru cevap işte. Bir gün Manifest Little Mix gibi olur mu acaba? Neden olmasın? Müzik öğretmenliği 1. sınıf öğrencisiyim. Solfej dersinde zorlanıyorum. Ne önerirsiniz hocam? Cansın ya. Abi sıfırdan. Her şeye sıfırdan başlayacaksın. 1. sınıf öğrencisin. Ben nasıl geliştirdiğimi hemen anlatayım sana. Bir kere kesinlikle senden iyi bilen arkadaşlarından ayrılma. Senden iyi bilen, senden iyi okuyan herkes senin en yakın dostun olsun. Onlarla çok vakit geçir. Çok fazla soru sor. Devamlı onların yanında tekrar et. Abi ben öyle yaptım. Ben konservatuvara girdiğimde hazırlık sınıfı vardı bizde. Hazırlığı geçemeyen atılıyordu bu arada. 3 tane ana dersimiz vardı. 80'in altında geliyorsan atılıyordun. Türk müziği solfeji, Batı müziği solfeji, şan.
Yapabileceğim bir şey yoktu. Sınıfımda çok yetenekli arkadaşlarım vardı. 20 kişi kazanmıştık. Ve 3-4 tanesi acayip iyi solfej okuyordu zaten. Ben bayağı devamlı onların yanına gidip şu nasıl yapılır, bu makam taksimi nasıl yapılır, bunu nasıl öğrenirim, bunu dinlesene diye yemin ediyorum. Sadece çok tekrar değil, birilerine tekrar ederek gelişiyor. Bence bir numara bu. Burak Çiftçi alıyorum. Bunlar biraz böyle Ahmet Aslan tınısı da var, tadı da var. Çok karıştırıyor. Dinlediği, beğendiği hepsini karıştırıyor Cem Adrian artık. Alıyorum linkleri Burak. Devam. Abi o kadar güzel şeyler geliyor ki Cem Adrian'ı bir daha da dinleyeceğim. Özür dilerim sizden. Yapay zeka taverna müziği gelmiş ya. Allah'ım sen yardım et bana. Biz ne yapıyoruz, neler geliyor, delireceğim. Çok acayip. Tamam, devam ediyorum. Bu böyle biraz yarı dengbejle tınlıyor. Oy sü! Müthiş bir geçişti ya. Oradaki o hafif kırılma. Aynı etkiyi yarattı seyircide zaten. Şimdi bu delay'in hem olumlu bir tarafı da var, bir yandan da olumsuz bir tarafı da var. Bu hafif devamlı böyle bir reverb'le beraber dönen delay şarkıcının aslında kusurlarını da kapatıyor. Çünkü mesela orada aslında komalı sesler geçki. Komalı sesler yapmak istiyor. Tam olmuyor. O delay ile beraber bazıları içinde gömülerek gidiyor. Mesela tam şuralarda çok belliydi. Bak. Mesela bu havada kalıyor burası. Dileğe bak ne kadar geç geliyorsun. Bir o dönüyor arkadan tekrar. Çok güzel yorumlar var ama ya. Dünyaya geldi. Dinliyorsun yani. Yürüdüm aynı zamanda. Birdie istiyor Begon Vale, alıyorum. İki kapılı gidiyorum. Gündüz gece. Gündüz gece. İki kapılı. Fotoğraf çekmiş o sırada. Gündüz gece.
Yalnız bu bir şeyden sonra bir değişik bir moda girmiyor mu ya? Mesela şimdi bayağı böyle filmatik bir şeydi. Yani uzun ince bir yoldan falan çıkıyoruz aslında biz. Bayağı uzun ince bir yoldan ayrılıp başka bir yola doğru bir yolculuk yaptırıyor Cem Adrian. Şu performansın süresi mesela 5 dakika 30 saniye. Yani bir noktada bunun tek riski şu. Kendi bence zaten aslında Cem Adrian'la belki yeniden bir sohbet yapmak lazım bunların üzerine. Çünkü çok geliştirdiği şey var. Yani ben yıllar önce Cem Adrian'la ilk sohbet yaptığım zaman tam olarak böyle bir formatı yoktu. Ya daha çok şarkılar üzerinde ve kısa ve net bir sistem üzerinde gidiyordu. Şu an artık böyle serbest bir açılım var. Bunun tek garipliği şu geliyor bana. 5 dakika 30 saniye. İstese 9,5 15 11 15 dakikaya bile çıkar bu yani. Çünkü ambient bir iş yapıyor artık. Sinematik ve ambient bir evren yaratıyor. Tek sorun şu bence. 5.30'da bitiriyor. İzleyicinin bir sıkılma eşiği var. Bu girdiği modda. Şimdi mesela böyle bir karanlık çöküyor. Ve bir yerden sonra diyorsun ki yeter daha. Hani biz bunun yani parçanın bitişi burada bitiyor bence. Yani artık seyirci ve yorulma duygusu geldiği zaman şarkı bitiyor sanki. Ama acaba bu böyle bir dedim ya bir hayatın, bir filmin, bir şovun içinde olsa nasıl olurdu acaba? Çünkü Cem Adrian'ı biz yıllarca hep sahnede şarkı söyleyen, oturup şarkısını söyleyen, şarkı bitip yeni şarkıya başlayan insan olarak gördük. Acaba bir müzikal gibi bir şeye dönse bu ve biz aslında birinci dakikadan üçüncü saate kadar bir film izlesek, böyle bir konsepte dönüşse bu yapılan şey, bir hikaye ile birleşse nasıl olur? Ya. Bence müthiş olur. Yani biz artık bunu böyle bir şeye döndürebiliriz. Cem Adrian bunun eşiğine getirdi çünkü bence bunu. Dedim ya yani bütün parça içinde kullandığı sesiydi, işte yorumlarıydı artık tekniğin falan çok ötesinde o sesi artık o ambiyansın içine kullanıyor. Ya bu tarz Türkiye'de şarkı söyleyen çok az kişi var benim gördüğüm zaten. Hatta yok. Ve bunu geliştirip kitle sahibi olan da kimse yok. Var mı bir tane daha Cem Adrian? Yok. O nedenle bunu gene Cem Adrian'dan bekliyoruz. Çok başarılı bence. Çok güzel. Çok farklı. Hakikaten benzeri yok artık. Bir noktadan sonra ayrıldı gitti. Koptu gitti. Şimdi türkü performansı diyeceğim. Şey mi yazacağız buna? Cem Adrian uzun ince bir yoldayım söylüyorum. Söylemiyor ki. Başka bir şey yapmaya çalışıyor. Onun bence bütünlüğü de burada bitecek. Peki. İyi mi?